Barets kraliyet ailesi tarafından inşa edilen Erlik Tapınağı'nda çok sayıda korkunç çalışma yapılmaktaydı. Bu çalışmalardan birisi de ruh çağırma ayiniydi. Ruh çağırma ayini çok hassas bir ritüeldi ve kontrol edilmesi oldukça zordu. Barrett hanesinin yönlendirmesiyle bir tabur Kalfeon askeri, Valencia birliklerinin konuşlandığı şüphesiyle bugün askerin mezarı olarak bilinen bölgeye çekildi. Aslında o bölgede hiçbir Valencia askeri faaliyeti yoktu. Gerçekte Barrett kraliyet ailesi bir tabur Kalfeon askerini ruh çağırma ayininin testleri için kullanacaktı. Bir şeylerin ters gitmesi durumunda Valencia ile savaşta oldukları için Kalfeon askerlerinin ortadan kaybolmasının sorun olmayacağını düşünerek onları kolayca gözden çıkarılacak askerler olarak gördüler. Zavallı askerler vatanlarından ve ailelerinden çok uzakta, aslında savaşta bile olmadıkları bir krallığın topraklarında Barrett kraliyet ailesinin kötü emelleri için feda edildi ve ruh çağırma ayini esnasında öldürüldü. ...264 yılında 4 yıl boyunca aralıksız devam edecek olan dünya çapında doğal afetler başladı. 265 yılında Crucio Domongad, Haydıl kralı olarak taç giydi. Çok dindar olmadığı için ülkesinin Kalfeon Valencia Savaşı'na katılmasını engellemeye çalıştı. Çünkü bu savaşı en çok kilisenin istediği soylular tarafından çok iyi biliniyordu. Ancak rahipler onu aforoz etmekle tehdit etti. Kendi ordusundan destek toplamaya çalışıp başarısız olduktan sonra pes etti ve Kalfeon Krallığı ile birlikte çöle yapılacak yeni bir ortak sefere katılmayı kabul etti. Ardından Kalfeon Kralı Dahatserik ve Haydıl Kralı Crucio Domongad, Valencia'ya karşı yeni bir sefer için hazırlıklara başlandığını resmi olarak duyurdular. 266 yılında Gavinia Yanardağı patladı. Gri kurtlar yaralı bir Garmot buldu ve ona hizmet etmeye başladılar. Sonraki 20 yıl boyunca Garmot'un yaralarını iyileştirmek için kara taş topladılar. Kurtların önce kürkleri kırmızıya dönüştü, ardından ejderha tarafından tetiklenen birkaç farklı anatomik dönüşüm daha geçirdiler. Barbar kabileler yeni bir yuva bulma umuduyla batıya doğru göç etmeye başladı. Büyük barbar göçü boyunca Foganların çölün ortasındaki evleri kum fırtınaları tarafından yutuldu. Yeni yurt arayışına çıkan Foganlar, Nagaların topraklarına göz diktiler. Savaş yeteneği Foganlar kadar gelişmemiş olan Nagalar bölgeyi terk etmek ve batıdaki eski tapınaklara yerleşmek zorunda kaldılar. Kısa süre sonra her iki ırk da doğal afetlerin sürekliliğinin de etkisiyle daha batıya yerleşme ihtiyacı hissetti ve kabileler halinde Batı krallıklarına ait topraklara göç etmeye başladı. Nagalar, Foganlar ve Kızıl Orklar Serendia'ya, Grutolar, Rutumlar, Sauniller, Troller ve Ogreler Kalfeon'a, Rutum, Kruton, Saunil, Media'ya yerleşti. Takip eden birkaç yıl içerisinde irili ufaklı daha birçok barbar kabile Batı topraklarına yerleşmeye devam etti. Bazıları yolculuk esnasında isimleri bir daha asla duyulamayacak şekilde helak oldu. Bir kısmı Batı topraklarına yerleştikten kısa süre sonra diğer barbar kabileler veya Batı krallıklarına ait direniş birlikleri tarafından katledildi. Çok az bir kısmı ise topraklara yerleştikten sonra varlıklarını sürdürebilecek kadar dirençli çıktılar. Ayrıca büyük göçe katılmayan, doğduğu topraklarda ikamet etmeye çaba gösteren çöl foganları ve çöl nagaları gibi bazı kabileler, zamanla bölgelerinde meydana gelen olağanüstü değişikliklere karşı bağışıklık kazandılar
ve yerleşkelerinde kalmaya devam ettiler. Yine de bu değişime ayak uydurma süreci oldukça sancılıydı. Bağışıklık kazanana kadar birçok nesil doğduğu topraklarda helak oldu. Medeniyetler doğal afetler karşısında çaresiz kalmaya başladı. Serendia'nın güneyi boyunca uzanan ovalar bataklığa döndü. Doğal afetler ve kuraklık yetmezmiş gibi büyük barbar göçü neticesinde bölgeye akın eden kabilelerin taşkınlıkları sonrasında ilk kan döküldü. Nagalar Gliş kasabasına saldırdı. Gliş halkı ve çevredeki yerleşkelerin sakinleri ağır kayıplar vermelerine rağmen Naga saldırılarını püskürtmeyi başardı. Nagaların irili ufaklı saldırıları kesilmedi. Aydıl ordusunun büyük bölümü Valencia seferi hazırlığında olduğu için yeterli ordu desteğini arkasına alamayan Gliş, her geçen gün bu saldırıları püskürtmekte daha da zorlanıyordu. 267 yılında Foganlar büyük kabileler halinde batıya akın etti ve Nagaları Güney Serendia'nın doğu yarısından da kovdu. Kısa süre sonra Foganlar Gliş kasabasına saldırdı ve zaten sıkça gerçekleşen Naga saldırıları ile yıpranan Gliş sakinleri çok daha büyük kabileler halinde saldıran Foganlar karşısında daha fazla direnemedi ve kasabayı terk etmek zorunda kaldı. Orijinalinin batısında yeni bir Gliş inşa edildi. Liderleri Şef Donat, eski evlerini geri almak için yasak simya ve Fogan cesetleriyle deneyler yaptı. Eski Gliş bir patlamada yok oldu. Donat ortadan kayboldu. Donat'ın deneyleri ile bağlantılı olduğu düşünülen çamur adamların doğuşu gerçekleşti. Mediyah'ta demir madeni ve Omarlava mağarası sık saldırılar sonunda terk edildi ve barbar kabileler tarafından ele geçirildi. Alfeon kralı Dahatserik ve Haydıl kralı Crucio Domongat önderliğindeki askeri sefer doğuya doğru yola çıktı. Bir kum fırtınası seferi çölde yuttu ve Kral Dahat öldü. Kral Crucio seferden geriye kalanları eve geri götürdü. Bir barış anlaşması asla imzalanmadı ama Calfeon-Valencia Savaşı fiili olarak sona erdi. Tüm batılı uluslar barbar yağmasından, ardı arkası kesilmeyen doğal afetlerden ve kuraklıktan muzdaripti. Odak noktalarını kendi sınırları içinde barış ve istikrarı sağlamaya çevirdiler. Heyelan, kasırga, kuraklık, büyük sıcaklık değişiklikleri ve kum fırtınası gibi doğal afetler nedeniyle Valencia çölü genişledi ve daha sonra Muikun Haydut Cenneti olarak bilinecek olan yer de dahil olmak üzere birçok kasaba kumların altında kaldı. Kısa bir süre sonra Büyük Valencia çölünün batı sınırları Kral İmur Nesser tarafından savaş sırasında ölen Valencialı askerlerin dökülen kanları onuruna Kızıl Çöl olarak yeniden adlandırıldı. Mediyah kraliyet ailesinin genç bir hizmetçisi sürgüne gönderildi ve ölüme terk edildi. Tarif'in lideri Ahonkirus, küçük kızı kasabanın girişinde yarı aç ve neredeyse ölmek üzereyken buldu. Onu evlat edindi. Bu küçük kız çocuğunun adı Illezra'ydı. Prens Leonardo Serik öldü. Prenses Olvia Bartali öldü. Bu aşamaya kadar izleme nezaketi gösterdiysen teşekkür ederim. Kendine çok iyi bakıyorsun.